Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. 23 yaşında dünyanın en genç ve en kısa sürede milyarder olan ismi Mark Zuckerberg, kurduğu Facebook isimli sosyal medya platformuyla gözleri üzerine çevirmeyi başardı. Bir dönem tüm dünyada hayranlık uyandıran ve herkese ilham olan bu şirket, günümüzde veri ihlalleri, seçimlere hile karıştırılmasına müsaade etmesi başta olmak üzere birçok farklı olayla kamuoyunda tartışılıyor. Gelin Facebook'un günahlarını birlikte inceleyelim. ...1984'te New York'ta bir psikiyatrist anne ile bir diş hekimi babanın oğlu olarak dünyaya geldi. 12 yaşında ZuckNet isminde bir mesajlaşma programı yazacak kadar zeki ve teknolojiye meraklıydı. Lisede matematik, astronomi, fizik başta olmak üzere derslerinde oldukça başarılı olan Mark, aynı zamanda eskrim takımının da kaptanıydı. Dünyanın en iyi okullarından birisi olan Harvard'da bilgisayar bilimi okumaya başladı. Yüksek eğitiminin ilk yılında üniversitedeki güzel ve yakışıklı öğrencilerin seçilebildiği bir internet sitesi tasarladı. Fakat bu internet sitesindeki öğrencilerin fotoğraflarını okulun veri tabanını hackleyerek aldığı fark edilince hakkında soruşturma başlatıldı. O da okulu bırakarak iş hayatına atıldı ve bir süre sonra The Facebook isminde yeni girişimini kamuoyuna duyurdu. Tabii bu parlak biyografide unutulan küçük bir detay var. Mark Zuckerberg, Facebook'u açmadan önce kısa bir süreliğine üniversiteden arkadaşı olan Cameron ve Taylor Winklevoss kardeşlerin HarvardConnect.com isimli girişiminde çalıştı. Facebook'la oldukça benzer özelliklere sahip olan bu girişimin kurucuları, Zuckerberg'in kendi fikirlerini, kodlarını ve iş planlarını çaldığını söyleyerek dava açtı. Dahi çocuk Zuckerberg, Cameron ve Tyler kardeşlerin açtıkları davada uzlaşma yoluna gitti ve onlara tam $65 milyon ödedi. Her ne kadar anlaşmanın detayları açıklanmamış olsa da Zuckerberg'in ödemeyi kabul ettiği $65 milyon nedeniyle Facebook'un fikrinin başka bir yerden alındığı çıkarımını yapmak pek de yanlış olmayacaktır. 2004'te kurulan Facebook uzun yıllar gazete ve televizyonlarda bir başarı hikayesi olarak anlatıldı. Gerçekten de Mark Zuckerberg 23 yaşında dünyanın en genç ve en kısa sürede zengin olan milyarderi olarak tarihe adını yazdırmıştı. 2018'e gelindiğinde aylık 2.2 milyar aktif kullanıcısı bulunuyordu. Tüm bu dönemlerde ortaya çıkan bir skandal hem Facebook'un hem de Mark Zuckerberg'in itibarını yerle bir edecekti. 2014'te Cambridge Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Alexander Kogan, Facebook kullanıcılarının çözebileceği bir kişilik testi hazırladı. Bu kişilik testini çözmeden önce kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin sözleşmeyi onaylamaları gerekiyordu. Çoğumuzun da okumadan onayladığı bu sözleşmede yer alan bir maddeye göre Kogan, anketi çözenlerin arkadaşlarının da verilerine erişebilmenin iznini aldı. 270 bin kişinin katıldığı bu anket sonrası Kogan, 87 milyon kişinin kişisel verilerine ulaştı. Somutlaştırmamız gerekirse uzun yıllardır Facebook'a giriş yapmayan Ahmet'in, lisede bir kere halı saha maçı yaptıktan sonra arkadaş olarak eklediği Mehmet'in çözdüğü bir anket nedeniyle tüm bilgileri çalınmış oldu. Akademik araştırmalar için bu verileri kullanmayı, daha sonra da imha etmeyi vaat eden Kogan, elindeki devasa veri tabanını başka bir şirkete $1 milyon karşılığında sattı. It's incorrect to call Cambridge Analytica a purely sort of data science company or an algorithm, company. It is a full-service propaganda machine. Londra merkezli Cambridge Analytica, tüketici, takipçi ve seçmen davranışlarını değiştirmek misyonuyla 2013'te kuruldu. Cambridge Analytica özellikle Amerika'da dijital medyayı iyi kullanan demokratlar karşısında pek varlık gösteremediğini iddia ettiği cumhuriyetçileri hedefliyordu. Peki verdikleri hizmet neydi? Özellikle kararsız seçmenleri hedefleyen yalan haberlerle cumhuriyetçi adayların kazanmasına destek olmak diyebiliriz. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkan adaylığı sırasında baş stratejisi olan Steve Bannon bu görevden önce Cambridge Analytica'nın yönetim kurulundaydı. Şirket Trump'ın adaylık kampanyasında aktif olarak çalıştı. Çalışma sistemi ise kabaca şöyleydi. Başkanlık seçimlerinde oy verme konusunda kararsız seçmenlerin önüne oldukça manipülatif ve yalan haberler çıkartıldı. Bu haberler neticesinde seçmenler korkutularak veya sindirilerek Trump'a oy verme konusunda ikna edilmeye çalışıldı. Diğer yandan da Demokrat Parti adayına oy verme konusunda arada kalan kişilere de özel reklam hedeflemeleriyle sahte haberler gösterilerek vazgeçirilmeye çalışıldı.
Bunun yanında bu seçimlerde Rusya'dan 3500 kez reklam kampanyası çıkıldığı ve bu reklamların da seçimi etkileme amacı taşıdığını da söylememiz gerekiyor. Cambridge Analytica'nın aynı hizmeti, yani Facebook'taki insanların verilerini ele geçirip sahte haberleri kullanarak kişiye özel reklam kampanyaları yapma işlemini Brexit için de uyguladığı ortaya çıktı. Eski bir Cambridge Analytica çalışanı olan Christopher Wiley'nin tüm yaşananları ifşa etmesiyle yer yerinden oynadı. Mark Zuckerberg senatörler karşısında ifade verdi. Facebook'a 5 milyar dolar ceza verildi. Cambridge Analytica kapatıldı. Hundreds of millions of Facebook users might have had their personal data exposed online. Kullanıcıların kişisel verilerinin izinsizce ortalığa saçıldığı ve bu bilgilerin manipülatif şekilde kullanıldığı olaydan kısa bir süre sonra yeni bir skandal patlak verdi. TechCrunch isimli bir internet sitesi tam 200 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaralarına internetten ulaşabildiğini ortaya çıkardı. Bu veri tabanına giriş için şifreye bile gerek yoktu. Facebook durumu kabul etti ve bu olayın nasıl gerçekleştiğinin incelendiğini açıkladı. Covid-19'la beraber herkesin eve kapandığı dönemde sosyal medya platformlarının kullanımı oldukça arttı. Facebook, kullanıcıları platformda uzun süre tutabilmek amacıyla ilgi çeken paylaşımları daha fazla kişinin önüne çıkarıyor. Avaz isimli bir sivil toplum kuruluşu yaptığı araştırmaya göre Facebook'ta sağlıkla ilgili paylaşılan yalan bilgilerin tam 3,8 milyar kişi tarafından görüldüğünü ortaya çıkardı. Avaz, Facebook'un kamu sağlığı için büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi. Aynı zamanda bu yanlış bilgilerin pandemi döneminden çıkışı yavaşlatabileceğini de iddia etti. Facebook bu araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada yanlış bilgilerin sınırlandırılması için çalıştıklarını ve 7 milyon içeriği kaldırdıklarını savundu. Şirket artık mimlenmişti. Attıkları her adım kamuoyu tarafından titizlikle izleniyordu. 2014'te Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın Türkiye'deki kullanıcıları 4 Ocak 2021'de bir bildirim aldılar. Bu bildirime göre WhatsApp kullanım ve gizlilik politikasını değiştirecekti. Yapılan değişiklikle beraber WhatsApp'taki bilgilerimizin Facebook'la paylaşılmasının engellenme ihtimali ortadan kalkmış oluyordu. Aslında 2016'dan beri WhatsApp verilerimizin hepsini Facebook'la paylaşıyordu. Bu düzenleme ise sadece formaliteydi. Yani aslında güzel olmadı bence böyle. Farklı uygulamalar indirmeye başladık. Silmeyi düşünüyorum şu an. WhatsApp'ın uzun süredir verilerini paylaştığını ama bunu açıkça dile getirmediğini öğrenen kullanıcılar hesaplarını kapatarak alternatif mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya başladı. Facebook'a güvensizlik nedeniyle diğer uygulamalara o kadar çok giden oldu ki bazıları bu yoğunluğu kaldıramayarak yavaşladı. Gelen tepkiler üzerine WhatsApp değişikliğin 3 aylığına ertelendiğini duyurdu. Fakat 3 ay sonra istediğini aldı ve ilgili değişikliği tüm kullanıcılarına kabul ettirdi. 2022'nin son günlerinde Facebook yeni bir dava ile karşı karşıya kaldı ama bu seferki diğerlerinden oldukça farklıydı. Etiyopya İç Savaşı sırasında akademisyen Profesör Merek Abrahan'ın kişisel bilgileri bazı kişiler tarafından Facebook'ta paylaşıldı. Evinin adresinin de olduğu bu bilgilerin kaldırılması için Abraha ve yakınları platforma defalarca şikayet başvurusu yapmasına rağmen bu paylaşımlardan bazıları kaldırılmadı, bazıları ise oldukça geç kaldırıldı. 3 Kasım 2021'de Profesör Abraha evine girmek üzereyken bir grup silahlı kişi tarafından öldürüldü. Saldırganlar profesörün öldüğünden emin olduktan sonra olay yerinden ayrıldı. Bu olay sonrası sosyal medya devine algoritmasının Etiyopya İç Savaşı sırasında nefret suçlarının ve şiddetin yayılmasına katkıda bulunduğu gerekçesiyle 2 milyar dolarlık dava açıldı. Davanın açıldığı tarihlerde öldürülen profesörün bilgileri hala Facebook'ta bulunuyordu. Pandemi döneminde işleri oldukça yolunda giden Facebook şimdilerde ciddi sorunlarla baş ediyor. Tüm dünyada heyecan uyandırdığı, hatta bu uğurda ismini bile değiştirdiği Metaverse şu an için büyük bir atılım yapamamış durumda. Covid sonrası teknoloji şirketlerindeki ekonomik daralma nedeniyle Facebook'un çatı şirketi Meta 11.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Hem Facebook'un içine karıştığı skandallar hem de diğer platformların güçlenmesi nedeniyle 2022'nin başlarında Facebook'un tarihinde ilk defa günlük aktif kullanıcı sayısı düştü. Her gün farklı günahlarının ortaya çıktığı, piyasa değerinin ve kullanıcı sayılarının eridiği, karlılığının azaldığı bir döneme girmiş olan Facebook, geçmiş yıllardaki itibarını bir daha kazanabilir mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night?